Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir tarifim var. Kavala kurabiyesi, fakat bu kavala kurabiyesinin aroması inanılmaz farklı ve lezzetli. Kavrulmuş un, kavrulmuş badem, tahin ve kahvenin uyumuyla muhteşem bir tat ortaya çıktı. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Bu tarif başka hiçbir yerde yok. Benden söylemesi, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hadi hemen tarifime başlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu tahinimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı dolusu Türk kahvesi ekleyelim. Ve 1 su bardağı iri doğranmış kavrulmuş tuzsuz bademimizi ekleyelim. Ben bu şekilde ağızda kıtır kıtır gelmesini sevdiğim için iri iri bıçak yardımıyla doğradım. Doğradıktan sonra yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisinde bademlerimi güzelce kavurdum. 250 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Öncelikle unumu ekliyorum. 2 su bardağı unumu ekliyorum. Daha sonra 2 su bardağı kavurduğum unumu ekliyorum. Kavurmak için unumuzu biliyorsunuz ki yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine unumuzu dökelim ve tahta kaşık yardımıyla devamlı karıştırarak unumuzun rengi hafif dönene kadar ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir çay kaşığı dolusu hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve bu malzemelerimi spatula yardımıyla hafifçe karıştırıyorum. Tarifimin sizlere her aşamasını göstermeye çalışıyorum. Bu aşamada spatula ile karıştırdıktan sonra elimle de güzelce yoğurdum. Ama yoğururken şunu fark ettim ki hamurum biraz cıvık oldu. O yüzden 1 su bardağı daha un ekledim. Dolayısıyla şeker oranı azalacağı için yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Şimdi tam kıvamında oldu. Yani 3 su bardağı beyaz un, 2 su bardağı kavrulmuş un, 1,5 su bardağı pudra şekeri eklemiş oldum. Sizler tam bu ölçüyle bu kurabiye tarifini yapabilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Elimle gördüğünüz gibi güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru elde ediyorum. Şimdi hamurumun yarısını yağlı kağıt serili tezgahımın üzerine alıyorum. Ben bu işlemi 2 defa yaptım. Önce hamurumun yarısıyla kare şeklinde bir hamur açtım. Üzerine yağlı kağıdı örtüp merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde kalın bir hamur açtım. Şimdi kurabiye hamurumu elimle bastırarak yerleştiriyorum. Sonrasında yağlı kağıdı üzerine örtüyorum. Bu aşamada sadece hamurumun üst kısmını düzlemek için merdane yardımıyla hamurumun üst kısmını düzlüyorum. Çok ince bir şekilde açmıyoruz. Yakından da gördüğünüz gibi sadece hamurumuzun üzerine düzleyelim. Kalın bir hamur elde edelim. Yağlı kağıdımı şimdi açıyorum. Hamurumun kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzlüyorum. Küçük boyutlarda lokmalık kare şeklini vereceğimiz için kenar kısımlarındaki fazlalıkları bir kenara alalım. Daha sonra kalan kurabiye hamurumuzun içerisine ekleyelim. Tekrardan aynı işlemi yapalım. Yağlı kağıt seriyle fırın tepsimin üzerine şekil vermiş olduğum kurabiyelerimi aralıklı bir şekilde diziyorum.
Kurabiyelerimi yağlı kağıt sarıyla fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımda ilk tepsimdeki kurabiyelerimi pişiriyorum. İlk tepsideki kurabiyeler fırında pişerken hemen arta kalan kurabiye hamurlarımdan da aynı işlemi yapıp şekil veriyorum. İkinci tepsimi de hazırlıyorum. Toplamda bu kurabiye malzemesi ölçülerinden 75 adet kurabiye elde ettim. Ben bu kurabiyeyi öğretmenler günü için kızlarımın öğretmenlerine yaptım. O yüzden fazla sayıda kurabiyeler elde ettim. Sizler daha az kurabiyeler elde etmek istiyorsanız malzeme ölçülerini yarı olarak yaparak yaklaşık 35 adet kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kalabalık misafirleriniz için yapabilirsiniz ya da yarısını dondurucuya koyarak da bu şekilde bu malzeme ölçülerinden yapıp bir kısmını dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre tazeliğini kaybetmeyen, bayatlamayan bir kurabiye tarifidir ve inanılmaz gevrektir. Aylarca gevrekliğini, kıyırlığını kaybetmeyen bir kurabiyedir. Şimdiden söyleyeyim, çok beğeneceğinize emin olabilirsiniz. İlk tepsim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel. Üzerleri çatladı. Hemen ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Dilerseniz direkt pudra şekerini de teker teker bulayabilirsiniz. Ama şeker oranı gayet iyi olduğu için ben çok az üzerine serpiyorum. Tercihe bağlı, iki türlü de yapabilirsiniz. Fırınımda yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında kurabiyelerimi pişirdim. Mutlaka sizler fırınınızda kontrol ederek pişirin. Alt üst ayarda, üst kısmı ve alt kısmını yakmadan kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerim hazır. Şimdi hemen sunum tabağıma kurabiyelerimi alıyorum. Sizlere iç dokusunun kıvamını, ne kadar kıyır olduğunu yakından göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Eğer bu tarifimi, videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olacağım. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Yakından da gördüğünüz gibi iç dokusu bol malzemeli, kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oldu. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi hiç denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.